merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda kolay mı kolay bir yelek öreceğiz birlikte. Örmesi keyifli, giymesi o kadar keyifli ve bir o kadar da şık bir yelek oldu. Şu an bendeki 36'dan 42 bedene kadar uygun. Ya 36-40'a daha böyle cuk diyebilirim ama birkaç sıra genişlettikçe, yani şöyle söyleyeyim size, 44 bedene kadar büyütebileceğiniz bir yelek oldu. Tamamını yeleğin 3 milim tığ ile ördüm. Yapımı için gerekli bilgilere buyurunuz efendim. Yeleğimde Yarn Art Jeans Splash'ın 947'si ile yine Yarn Art Jeans'in 46'sını kullanıyorum. Motiflerde sadece splash ipi kullanırken birleştirmede de Jeans 46'yı kullanacağım. Motiflerimin ölçüsünü burada size vermek istiyorum hemen. Bir tane motifim 11,5-12 santim diyebilirim. 11,5. 3 milim tığ ile örüyorum. Hem motifleri hem de birleştirme kısmını. Şimdi bu yelek için toplamda 24 tane motif öreceğiz. Ben tek renk splash iple göreceğiz motiflerimi ördüm. Bu motifin yapımını burada tekrardan uzun uzadıya anlatmayacağım. Defalarca kanalımda sizlerle paylaştım. Bunun altına da tek renk olarak örümünü bırakacağım. Siz eğer renkli olarak örecekseniz, her sırada renk değiştirecekseniz bu yelek için normal gorgeous motif yapımına da bakabilirsiniz. 24 tane hazırladığım motifin 12 tanesini 4x3 şeklinde arka için, 4+4 sağ ve sol önler için, yani 8, 12 arkadaydı 20 oldu. 2+2 de kol altları için kullanacağım. 24 adet motifi böylelikle tamamlamış olacağım birleştirerek. Bu yelekte birleştirme işlemini nasıl yaptığımı sizlere göstermek istiyorum. Her zamankine göre ikili trabzan yerine farklı bir yarım trabzan mantığını kullanarak birleştirmek istedim. Hemen birlikte de birleşimine geçelim. Bunun için bir tane motifimi alıyorum. İki kenarını örerek başlıyorum. İlmeğimi çıkartıp motifin ilk köşesine, ilmeğimi çıkarttım, tığımın üstüne ipimi de aldım. İlk köşesine geldim ve bütün trabzan ilmeklerimi bir topluyorum. Arkadaki ipi aldım. Tekrardan bunu da alacağım birlikte örmek için. Bütün ilmeklerimi bir defada çıkıyorum. Yine aynen bir kere daha bunu da alacağım. Bütün ilmeklerimi de bir çıktım. Sonra diğer boşluğa geçip onun da içine 3 tane yarım trabzanımı örüyorum. Bütün boşluklarda yapacağım işlem aslında aynı. İki kenarı bu şekilde geçeceğim. 2, 3, köşeye kadar geleyim. Köşeye geldiğimde ise 3 tane yarım trabzanımı örüyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Yine aynı köşenin içine 3 tane yarım trabzanımı örüyorum. Daha sonra diğer boşluğun içine geliyorum. 3 tane daha yarım trabzanımı örüyorum. Bu kenarın sonuna kadar da aynı mantıkla ilerleyeceğim. Köşeye geldiğimde de 3 taneyi ördüm. Bir zinciri çektim. Şimdi yeni motifimi alıp yüzü bana bakarken onun içine 3 tane yarım trabzanımı örüyorum. Hemen döndürüp sırt sırta veriyorum ve arkasındaki denk gelen şu boşluktan ilmeğimi geçiriyorum.
bir kere kitleyip buradaki boşluğa geliyorum. 3 tane yarım trabzanımı ördüm, çıktım tığdan, buraya geldim, karşısındaki denk gelen boşluğa ilmeğimi geçirdim, bir kitleme, yani bir zincir çekiyorum. Yine aynen 3 taneyi örüp karşısındaki boşluktan geçirip kitleyip devam ediyorum köşeye kadar. Köşeye geldiğimde köşeye de 3 tane yarım trabzan örüp burada bir zincir çekiyorum ve böyle bana bakan böyle yüzünden içinden geçirip bir sık iğne örüyorum. Bir de zincir çekip buraya geliyorum ve diğer üçlü grubumu örüyorum. Sonra aynı mantıkla bütün boşlukların içine 3 tane yarım trabzanımı örüp şöyle göstereyim. Şöylecene geleceğim buraya kadar. Sonra yanına üçüncüyü ekleyeceğim. Aynı bunun yanına bunu eklediğim gibi bunu böyle buraya kadar gelip buradan üçüncüyü ekliyorum. Üçüncüyü de üstüne ekledim. Şimdi buraya kadar geleceğim. Şöyle dönüp şuradaki geçişi birlikte yapalım istiyorum. Şu geçiş noktasına geldim. Şimdi oraya geldiğimde köşenin içine bir üçlü grubumu örüyorum yarım trabzanlarla. Sonra 2 tane zincirimi çekip şu ikisinin birleştiği yerin ortasından batıyorum. İpi kaydırma yöntemiyle ilmeğimin içinden geçirip 2 zincir çekiyorum ve tekrardan buraya gelip üç tane yarım trabzanımı örüyorum. Bütün boşluklara bu kenarın sonuna kadar buraya kadar örüp diğer motifi buraya eklemeyi, daha sonrasında bir üstüne motifi eklemeyi göstereceğim. Buradaki dörtlüyü gördükten sonra bütün detayları zaten görmüş olacağız. Dilediğimiz uzunluktaki motifi de ekleyebileceğiz. Sonuna kadar geldim. Bir zinciri çektim ve sıradaki motifi alıp yine yüzü bana bakarken köşesinin içine 3 taneyi örüyorum. Daha sonra sırt sırta yine verdirip buradaki boşluktan geçirip kitleyip yanına hemen 3 taneyi daha örüyorum. Yani şu parçayı gösterdiğim aynısını burada da yapıyorum. Kesiştikleri noktaya kadar geleyim. Kesiştikleri noktaya geldiğimde köşenin içine 3 taneyi örüp bir zincirimi çekiyorum ve yanımdaki motifin köşesini bulup hemen burası içinden şöyle batıyorum. Yine ilmeğimin içinden kaydırarak geçirip bir zincir çekiyorum ve buraya gelip hemen 3 tanemi örüyorum. Bu kenarın sonuna kadar da aynen 3 taneyi örüp dördüncü, yani dördüncü derken aslında beşinci, ama şuradaki dörtlünün benim amacım şu dörtlüyü size gösterebilmekti. Buradaki motifi alırken şu detayı da göstereyim. Sonuna geldiğimde sıradaki motifi alıyorum. Yine aynı şekilde yeni motifin içine ikisinin ön yüzü de bana bakarken ekliyorum. 3 taneyi örüp hemen sırt sırta verdireceğim ve şuradan karşısındaki denk gelen boşluktan ilmeğimi geçirip kilitledikten sonra aynen devam edip şurada buluşalım. Dördünün kesiştiği noktaya geldiğimde yine eklemekte olduğum motifin içine 3 tane yarım trabzanımı ördükten sonra bir zincir çekiyorum. Daha sonra şu motifle bir işim yok. Bu
ve bununla birleşeceğim. İlk olarak bunun köşesi, daha sonra da bunun köşesine batacağım. Bunun için de hemen yanımdaki motifin köşesinin içinden batıp ilmeğimin içinden geçiriyorum. Sonra aynı şeyi diğer motifin içinden geçirip yine ilmeğimin içinden geçiriyorum. Bir kitleyip bir de zincir çekiyorum ve buradaki boşluğa gelip 3 tane yarım trabzanımı örüp bu motiflerin de iki kenarını birleştirmeye başlıyorum. Şimdi size bunu da örüp birleştirdikten sonra göstereceğim. İşte böyle ortayı geçmiş oldum. Şimdi artık buraya kadarki mantığı çözdükten sonra diğer 5'ini birleştirdik. 7 motifimiz daha olacak. 12 olduğu için arkası. 7 motifimizi de aynı mantıkla birleştirip daha sonra ön parçaların yapımına geçelim. 4x3 olarak motiflerimi şöylece birleştirdim. Gri zeminle bir kumaş görüntüsü yakaladı adeta. Benim çok hoşuma gitti. Umarım siz de sevmişsinizdir. Şimdi hepsini birleştirdim. Şu iki kenarı örüp bu ilk başladığım yere kadar geldiğimi de tamamlamış olacağım. Sonuna geldiğimde şurada ilk başladığım üçlü grubu göreceğim. Hemen onun yanına diğer üçlü grubumu da örüp artık arka parçayı tamamlamış olacağım. 2 zincirimi çekiyorum. İlk ördüğüm yarım trabzanın tepesine batıp ipimi kaydırarak geçirdikten sonra güzelce sıkıştırıyorum ve keseceğim. Evet, 4x3 olan 12 motiften oluşan parçam tamam. Şimdi bunu şöyle arka yüzünü çevirip 4 tane buraya, 4 tane de buraya, yanları birleştirmeden sadece üstünden tutturarak motiflerimi ekleyeceğim. Onu da şöyle göstereyim size. Bakınız, şöyle 4 taneyi birbirine ekledim. Burada da 4 tane eklenmiş var. Üstten tutturup şöyle yandan da dönüp tamamlayacağım. Birini böyle, birini de böyle ekliyorum hemen. Nasıl yapacağım? Buradan aynen size gösterdiğim birleştirme tekniğini kullanarak şöyle ki bakınız, başlayalım birini eklemeye. Burada üçünü örüp bir zincirimi çekmiştim. Buradaki köşeye batıyorum. İçinden geçiriyorum. Bir kilitledikten sonra bir zincir, boşluğun içine gelip hemen 3 tane yarım trabzanımı örüyorum. Arkasından alıp bu köşeyi, sadece bu köşeyi birleştiriyorum. Üstü iki kenarı, yanları açık çünkü motif yerleştireceğim kol altına. Sonrasında böyle dönüp alta kadar birleştirip tamamlayacağım bu parçayı. Aynısını karşıya da bu şekilde ekleyeceğim. Sonra yanlardan 2 motif buraya, 2 motif buraya birlikte ekleyelim. Yeleğimin 2 ön tarafını ekledikten sonra bir tarafın yanlarını da, aşağı yan taraflarını da ekledim. Şimdi buranın da yanını birlikte ekleyeceğiz. 2 tane motif, biri buraya, işte biri de buraya olmak üzere 2 tane motifi ekleyeceğiz. Nasıl ekleyeceğimi şimdi size göstereceğim. Hemen zemin rengimi alıyorum. Şimdi bu parçayı şöyle aynı şurası gibi ekleyeceğimi göstereyim size. Koltuk altına ilk olarak ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra ekleyeceğim motiflerden birini alıp bir köşesinden batıyorum ve hemen yarım trabzanımı örüyorum. Yanına 2 tane daha öreceğim. 1 ve 2. Sonra yanındaki boşluğa örüyorum 3 tane daha. Bu kenarın sonuna kadar bu şekilde örüp birleşmeye başlayacağım.
Bu kenarı sonuna kadar ördüm. Sonra ekleyeceğim yer ilk olarak şu ikisinin ortası olacak. İp koparmadan birleştireceğim için bu karşısındaki motifin içine batıyorum. Bir sık iğne örüp bir de zincir çekiyorum. Sonra buraya gelip 3 tane yarım trabzanımı örüyorum. Yani şimdi ne yapacağım size göstereyim hemen. Bu ve bu şu şimdilik dursun. Bu iki kenarı birbirine birleştireceğim. Burada köşeye kadar geldim. Köşeyi de birlikte geçelim istedim. Üçlüsünü ördüm. Bir zincirimi çektim. Hemen köşenin içine batıyorum. Sık iğnemi ördükten sonra bir zincir çekiyorum ve buradaki boşluğa gelip 3 tane yarım trabzanımı öreceğim. Daha sonra da bütün boşluklara aynı işlemi uygulayarak bu köşeye kadar geleyim. Köşeye kadar geldim. Üçlüyü de ördüm. Bir zincir çektim. Şimdi sıra son motifim olan koltuk altının ikinci motifini eklemeye geldi. Şöyle hemen döndüreyim. Onu da şöylece ekleyeceğim. Buradan ve buradan buraya yerleştireceğim. Bunun için de hemen ön yüzünü bana baktırarak motifimi alıyorum ve yeni motifin içine 3 tane yarım trabzanımı örüyorum. Sırt sırta verdirdiğimde artık karşılıklı denk gelen boşluklardan örerek bu iki kenarı birleştireceğim. Sonra da yan iki kenara geçeceğim. Bu iki kenarı şu orta kısma kadar bu şekilde birleşerek geleyim. Ortadaki geçişi de görelim birlikte. Köşeye geldiğimde de üçlüyü ördüm, bir zincir çektim. Şimdi burada nasıl birleşme yapıyorum? İlk önce hemen bakın şu yanımdaki motifin ortasından kaydırma yöntemiyle alıyorum. Daha sonra üstteki motifin köşesinden kaydırma yöntemiyle alıyorum. Yani bu yok. Bu ve bunun köşesine batarak yaptım. Sonra 2 zincir çekip boşluğa geleceğim. 3 tane yarım trabzanımı örüp hemen şu arkadan alıp üste kadar bu kenarı da birleştireceğim buraya kadar. Sonra bunu birleştikten sonra burayı öreceğim ve artık burayla birleşeceğiz. Şimdi böylece geleyim, birleşme kısmında tekrardan buluşalım. Köşeye geldim, bir zincir çektim. Şimdi yelekte birleşeceğim kısım şu iki kenar. Burası ve burasını birleştireceğim. Bunun için de hemen bir zincir çekmiştim. Şuradaki köşenin içine batıyorum. Kaydırarak arasından geçirdim. 2 zincirimi çektim. Buraya geldim. 3 taneyi örüp karşı tarafla birleşmeye başlıyorum. Burada ortadaki birleşmeyi nasıl yapacağımı göstereceğim. Buradaki iki motife geldiğinizde 2 zincirimizi çekeceğiz. Şuradaki boşluğa ve karşıda iki motifin çakıştığı yerin ortasına batıp şöyle bir sık iğne örüyorum. Sonra burada da zincirimi çekip 2 tane geliyorum boşluğa ve bu son iki motifi de karşılıklı birleştirdiğimi, motifleri birleştirme işlemimi tamamlamış olacağım. Son köşeye geldim. İlk üçü örmüştüm. Diğer üçlü grubu ördüm. Bir zincir çektim. Köşenin içinden çıkarttım. Ve hemen gelip buradaki ilk ördüğüm yarım trabzanın tepesine batıp ipimi sıkıştırdım. Ve yeleğin motif birleştirme işini tamamlamış olduk. Şimdi şöyle hemen döndürüp size göstermek istiyorum verdiğimiz formu.
Yeleğin motif ekleme işlemlerini tamamladık. Şimdi etrafını ve kol evini toparlama işlemini birlikte yapacağız. Bunun için ilk olarak hırkanın etrafını birlikte dolanalım. Nasıl başlıyorum? Hemen bir köşesinden başlıyorum. Şöyle döndürüyorum ve ipimi alıp ilk köşesinden başlayacağım. Üçlü gruplar halinde döneceğim etrafını. Bu kısımda dilediğiniz kadar işte dolaşabilirsiniz. 3, 4, 5 kalınlıkta sıra. Ben 2 kere de tamamlayacağım. Bedeninin uygun olduğunu düşünüyorum çünkü. Şimdi buraya geldim. Hemen bu köşenin içine 3 tane artık ikili trabzan kullanacağım. 1, şunu öne alıp ikinciyi de çıkayım. Hemen yanına gelip ipi de gizlemek için üstüne aldım yine. 2 kere de çıkıyorum. İlk üçlü grubumu yaptım. Sonra buraya geliyorum. Yine üçlü gruplarımı örüyorum. İkili trabzanlarımla. Boşlukların içine hep bu işlemi yaparak devam edeceğim. Şuraya gelene kadar. Buraya geldiğimde ise şurada 2 tane köşem var. Her bir köşenin içine ayrı bir üçlü grup öreceğim. İlkini ilk köşeye, diğerini ikinci köşeye. Sonra yine aynı her köşeye 3 tane grup mantığına devam edeceğim. Ta ki ense boşluğuna gelene kadar. Ense boşluğunda yapacağım işlemi beraberce görelim. Şuraya kadar aynı şekilde gelelim. Ense kısmına geldiğimde şimdi bakın şöyle bir şurayı ördüm ve şöyle bir 3 köşe bulacaksınız. 1, 2, 3. 3 köşeye de ayrı ayrı birer ikili trabzan örüyorum. Aynı böyle. Sonra atlayıp sıradaki boşluğa geçiyorum. Daha sonra buraya diğer köşeye kadar aynen geliyorum. Diğer köşede de aslında aynı işlemi yapacağım. Bir sonraki köşeye de geldiğimizde yine aynı üçlüyü göreceğiz köşeyi. Hemen birer tane de bunun içine örüyoruz. Sonra tekrardan hemen boşlukların içine örmeye devam ediyoruz. Başladığımız yere kadar aynen devam edip yukarı çıkışı göstereyim. İlk turu tamamlıyorum şimdi ve üste nasıl çıktığımı burada size göstereceğim. Bir sıra daha öreceğim. Ensedeki geçişimi yine oraya geldiğimde nasıl geçtiğimi de göstereceğim. Burada bir zincir çekiyorum. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Sonra buradan bir ilmek çıkartıyorum ve bütün ilmeklerin içinden bir ilmek daha çıkartıp bir zincir çekip yükseliyorum. Etrafımda döndüm. İpi tığımın iplerin arkasından aldım. İçinden geçirdim ve yalancı trabzanımı ördüm. Burada 2 tane daha örüp bu köşenin 3 tanesini örmüş oldum. Dönüşte aynı buradaki gibi yapıp bitireceğim. Bir üste çıkmayacağım. 2 sırada bitireceğim için. Daha fazla örecek olanlar benim burada yaptığım işlemi bir üst sırada da yapabilirler. Şimdi enseye kadar bu şekilde örüp geliyorum. Ensedeki kısma geldim. Biliyorsunuz şurayı 3 tane ayrı yapmıştık. Şimdi onun bir bu tarafına bir de bu tarafına öreceğim.
Sonra normal devam ediyorum. Aynı şekilde diğer tarafa da geldiğimde yine buraya ve buraya örerek bu köşeyi de geçmiş olacağım. Bundan sonra benim son sıram ama üst sıraya geçecekler için burada söylemem gereken şey şu ki, hemen şöyle enseyi size katlayarak göstereyim. Bakın şimdi burada düzgün bir ense geçişi sağlamış olduk. Bakın gördüğünüz gibi. Burada 3. sırada ördüğünüzde eğer bir marullanma aynı şekilde devam ederken bir marullanma hissediyorsanız minik bir toparlama da burada yapabilirsiniz. Onu ördükten sonra daha iyi anlarsınız. Etrafını 2 sırada tamamladıktan sonra kolunda bakın şöyle etrafını toparladım. Çok da güzel oturdu, üstüme denedim. Zaten şöyle söyleyeyim, hani 36'dan 42 bedene kadar etrafını daha da kalın ördüğümüzde 3-4 sıraya kadar 44-46 bedene kadar bu yeleği uygun yapabiliriz. Benim verdiğim ölçülerde şayet hazırlarsanız. Şimdi kol etrafını da beraberce geçelim. Bunun için ne yapıyorum? Hemen şöyle önüme alıyorum. Ve ilmeğimi çıkartıp ilk olarak şu omuz kısmından başlayacağım. Nasıl geçiş yaptığımı göstereceğim. Bunun için hemen biraz kadrajımızı da yakınlaştıralım. Şimdi şu tam omuz kısmına bakın. Şöyle katladığımda omuza gelen yeri alıyorum önüme. Burada gördüğünüz 3 tane yine şöyle 1, 2, 3 boşluk var. Normalde buraya ayrı örmüştüm hırkanın etrafını geçerken. Ama şimdi bir tane buraya trabzanımı ördüm. Bir tane ortaya öreceğim. Şunu da tığımın üstüne alayım, gizleyeyim. Ortaya örüyorum. Bir tane de bu köşeye örüyorum. Burayı böyle geçiyorum. Sonra boşluklara 3'er tane ikili trabzanlarımı örüyorum. Şuraya kadar böyle geleceğim. Sonrasında buraya geldiğimde aynı omuzdaki yaptığımı yapıyorum. Bir bu boşluğa, bir bu ortaya batıp, bir de buradaki boşluğa örüyorum. Sonra yine boşluklara üçerli gruplarımı örmeye devam ediyorum. Ta ki tam olarak kol altına geldiğimizde burayı nasıl toparlayacağız göstereceğim. Koltuk altının olduğu yere geldiğimde ise yine 3 noktaya batacağım ama bu defa bir kere çıkıp tutacağım. Sonra bu ortaya batacağım. Yine bir kere çıkıp tutacağım. Sonra buradaki köşeye batıp bir kere çıkıp 4 ilmeği birden toplayıp buradaki boşluğa geleceğim. Yani kol altındaki geçişi bu şekilde yapıyorum. Diğer tarafta da bu köşede de aynısını yapacağım. Oraya da birlikte geçelim. Bu tarafta da geldim. Yine toplama yapacağım köşeye. Bir kere battım, çıktım. Ortaya bir kere battım, çıktım. Buradaki köşeye de bir kere battım, çıktım. 4 ilmeği birlikte toplayıp tekrardan buraya gelerek boşlukların içine 3 tane ikili trabzanlarımı örerek başladığım noktaya geleyim. Yukarı çıkışı da beraber yapalım. Kol ağız evini de böyle 2 sırada tamamlayacağım. Daha darlaştırmak, daha toplamak isteyenler benim burada gösterdiğim tekniği 3. sırada da tekrarlayabilirler. Şimdi üste çıkacağımız yere geldiğimde ise aynen devam edeceğim için bakın burayı birleşmeden şöyle tığımı batıyorum. İçinden ilmeği çıkartıyorum. Şu ikisi birken bir tane ikisini beraber örüyorum. Sonra bir zincir çekip yükseliyorum. Ve trabzanımı yapıp hemen yanına 2 tane daha ikili trabzan örüp buraya ilk üçlümü yukarı çıkarken yapmış oldum.
Sonra buraya da gelip yine boşlukların içine 3'er tane ikili trabzanımı örüyorum. Tekrardan kol altındaki kısma gelinceye kadar aynen devam edeyim. Orada nasıl geçiş yapacağız göstereyim. Koltuk altındaki bu kısma geldim yine. Bu defa da bakın şimdi şuraya batıyorum. Yine tutuyorum. Bunun içine, bu üçlünün içine batıyorum. Yine tutuyorum ve buradaki boşluğa batıyorum, tutuyorum ve burada da hepsini bir toplayıp buradaki boşluğa atlıyorum. Şöyle size göstereyim. Şöyle bir geçiş sağlıyorum. Diğer tarafı da yapalım beraber. Aynı şekilde yine karşımızda burada bir boşluk. Ortasına batıyorum. Tığ da biriktiriyorum. Buraya da batıp yine tığ da biriktiriyorum. 4 ilmeği birden toplayıp şimdi artık başladığım noktaya kadar hiçbir farkı yok. Boşluklara üçerli gruplarımı örüyorum ikili trabzanla ve kol evinin de etrafını tamamlamış oluyorum. Başladığım noktaya geldiğimde de buradaki ilk ördüğüm trabzanın içinden kaydırarak ilmeğimi çıkartıyorum. Bundan da geçiriyorum. Şöyle güzelce sıkıştırıp ipi keseceğim. Daha sonra arada o ipi gizleyerek kaybedeceğim. Ve yeleğimin her iki kol evini de güzelce tamamlamış oldum. Şimdi size şöyle göstereyim. Kullanışlı, örmesi keyifli, oldukça kolay bir yelek tarifi. Siz de evinizdeki iplerle kolaylıkla örebilir, değerlendirebilirsiniz iplerinizi. Şayet çok az ip gidiyor. Zemini için 2 tane 46'dan açmıştım. İkincinin yarısı arttı. Motifleri için ise 3 tane splash ip kullandım. Boyunu uzatmak isterseniz tabii ki o sizin tasarrufunuzda bir miktar daha ip kullanımınız artacaktır. Ama bu yelek dediğim gibi şu anda 36'dan 42'ye kadar çok rahat olur. Size ölçü de vermem gerekirse hemen şöyle veriyorum. Genişliği yeleğimin 48 desek yani bel çevresi toplamda 98-99, kalçaya inmediği için bele kadar olduğu için tabi bu genişlik gayet uygun, onu söylemek isterim. Etrafını geniş ördükçe de büyütmeniz mümkün. Uzunluğunu da vermek istiyorum size. 52 santimde uzunluğu oldu yeleğimin. Daha böyle cepken crop olsun diyorsanız bir motif daha az yapıp işte biraz etrafını geçebilirsiniz. Yani yeleğin üstünde kendinizce çok fazla oynayabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Anlaşılır bir video olmuştur. Beğendinizse bir kalp talep ediyorum sizden. Şöyle like ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. Abone olmayı unutmazsanız mutlu edersiniz. Buraya kadar izleyen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.